Merhaba, Sun Moon Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda aklınızdaki kişi ve siz detaylı tarot açılımları yapacağız. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için detaylı şekilde aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri, duyguları ve olası gelecek enerjileri, olasılıklar doğrultusunda aynı şekilde sizin ona karşı ve iki deste şeklinde olacak. Bu çok detaylı açılımlardan yine. Bireysel açılımlarda da tercih edebileceğiniz açılımlardan ve çok detaylı açılımlardan. Zaten yine konuşturma, eril dişil konuşturma kartı kullanacağız. Güncel enerjisi için ekstra desteğiyle de bakacağız. Rumi tarot kartlarından size tavsiye seçeceğiz. Detaylı şekilde ekstra size ve ona birbirinizle ilgili tavsiyeler şeklinde de ilerleyeceğiz. Zaten en başından beri takip edenler biliyor. Daha önce de çokça kez söyledim. Tekrar açmayacağım bir atölye açtım. Bu yapmam gereken bir şeydi. Zaten bununla ilgili talepler de söz konusuydu. Aynı zamanda benim kendi haritama göre de ruhsal yolculuğumda da bunu yapmam gerekiyordu zaten. Ermiş senesi de bu bilgelik senesi de bu atölyeyi bana açtırdı. Tarot atölyesi açtık. Tekrar açmayı düşünmüyorum. O yüzden de olabildiğince kapsamlı şekilde atölyede tarotla ilgili sizi başlangıçtan ileri seviyeye kadar götürebilecek bilgiler aktararak güzel bir atölye tamamladık. Ve tekrar açmayacağım için de kayıtlardan izleyebileceğiniz şekilde bu atölyeyi ilerlettik. Katılmak isteyenler, tarotu benden öğrenmek isteyenler, tarotu her şeyden önce etraflıca hayatın okuması diyoruz. Aklı selim şekilde falvari düşük bilinç yaklaşımlarla değil, enerji okuması, kuantum alandan yani tarafsız alandan enerjilere bakıldığında aslında kimin enerjisi nasıl gözlemleyebilmek adına öğrenmek isteyenler kayıt yaptırabilir. Bu atölyeye kayıt yaptırdığınızda tarotun yanında aslında basit seviyede, temel seviyede kartlarla bağlantıları doğrultusunda tabii ki astroloji ve numeroloji de aslında öğrenmiş oluyorsunuz. Çünkü kartların bunlarla da bağlantıları söz konusu. Hayatın okuması diyoruz çünkü. Aynı zamanda yine kartların içerisindeki derin sembolik anlamlar ve kartların mitolojik bağlamda hangi mitolojik hikayelerle bağlantılı olduğu ve aslında kendi anlamlarıyla da o mitolojik hikayelerin nasıl bağlantılı olduğu, aynı şekilde astrolojik göstergeleriyle de yani her şeyin aslında bir ve bütün olduğunu çok güzel kavrayabileceğiniz bir atölye. Astrolojik, numerolojik tabanlı da, mitolojik tabanlı da tarotu öğrenmek isteyenler varsa katılabilirler bu atölyeye hala. Kayıtlar devam etmekte. Zaten ne zaman uygunsanız izleyebiliyorsunuz. Toplam 31 dersten oluşuyor. Çok detaylı işledik bu atölyeyi. O yüzden her ders zaten ortalama çoğu ders 1,5 saat sürdü. 1 saat 40 dakika falan sürdü çoğu ders. 1,5 1 saat 40 dakika. Zaten hani en az 1 saat sürer diye düşünüyordum. Haftada 2 ders işlememize rağmen 3,5 ayda zaten tamamladık atölyeyi. Buradan da zaten ne kadar kapsamlı ve detaylı olduğunu süresi doğrultusunda da görebilirsiniz. Neredeyse böyle bir dönem kadar tarot işledik. Ben çok keyif aldım, çok tatmin de oldum. Katılımcıların enerjisi doğrultusunda da çok keyifli ve tatmin ediciydi benim açımdan. Geri dönüşler de çok güzeldi, çok şükür. Tarot öğrenmek bir yolculuk, hayat boyunca devam eder ama temelinizi bir sürü kirli bilginin bulunduğu bu alanda temelinizi güzel ve sağlam oluşturmak istiyorsanız katılabilirsiniz bu atölyeye. Aynı zamanda zaten sizin gördüğünüz yüzlerce açılım ve bu gördüğünüzün dışında da yaptığım yüzlerce açılım belki binlerce olmuştur diye düşünüyorum. Doğrultusunda kaynaklarda olmayan ama benim çok fazla gözlemlediğim işte bu kart aslında bu anlamada geliyor gibi. Böyle bazı anlamları da aynı zamanda kartların derin manevi anlamları. Ben tasavvufu da sevdiğim için tasavvufla da bağdaştırdığım özellikle Azize kartı mesela ya da büyücü kartı gibi böyle önemli enerjilerin kartlarını böyle kendi tefekkürlerimle de anlattığım
çok güzel bir atölye oldu. Hayatın okuması çünkü ruhsal yolculuğu, tekamül yolculuğunu gösteriyor. Özellikle Büyük Arkana serisi. Zaten Küçük Arkana nedir, Büyük Arkana nedir? Bunların hepsini detaylı şekilde dediğim gibi atölyede işledik. Etraflıca öğrenmek isteyenler de bu atölyenin dolu dolu içeriğine, kapsamını, astrolojik, numerolojik, mitolojik tabanlı oluşunu, sembolleri, detaylı işleyişimizi, içeriğini vesaire değerlendirerek zaten kararını verebilir, katılabilir. Dediğim gibi kayıtlardan zaten izleyebiliyorsunuz istediğiniz zaman. Aynı zamanda atölyeye kayıt yaptıranlara da tek soru açılımı hediyesi söz konusu. Şimdi ben niyetimi sesli olarak alarak açılıma başlıyorum. Evet. Şöyle yakından da göstereyim. Işıltılı destelerimi seçtim. Evet, kupa ikilisi kartlarını seçtim. Güzel böyle sevgi bağını temsil eden. İki desteği de iki açılımda da kullanacağım. Siz ama başlangıçta odaklanmak açısından seçebilirsiniz. İsteyen iki desteği birden de dinleyebilir. Dediğim gibi en başından beri takip edenler zaten açılımın içeriğine hakim biliyorlar. Yine aynı şekilde katıl butonu üzerinden de ve teşekkür butonu üzerinden de kanala destek olabilirsiniz. Evet, niyetimi sesli olarak alarak açılıma başlıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli şekilde, sevdiklerimin de tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde en iyi, en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde, davranışlarında, yaşam şeklinde, yaşayış şeklinde, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara sevgi, saygı, merhametle davranarak yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm doğa ve hayvanları, rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşatsın. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Amin, amin, amin. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerini, ruhlarını, enerjilerini, davranışlarını, yaşam şekillerini, yaşayış şekillerini, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgili, saygılı kılsın ve tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerini, ruhlarını, enerjilerini, davranışlarını, yaşam şekillerini, yaşayış şekillerini, davranışlarını, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların yaşam haklarına da sevgili, saygılı kılsın. Allah tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde böyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Amin, amin, amin. Tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşamalarını seçiyorum. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda,
Tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Ve öyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Amin, amin, amin. Tüm kediler, tüm köpekler, tüm kuşlar, tüm dağ ve hayvanlar Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşıyorlar. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Ve öyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oldu. Böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Amin, amin, amin. Evet, güzel niyetlerimizi aldım. Güzel niyetlerimizi aldım. Odaklanıp seçebilirsiniz. Yine duamız, güzel dualarımız, güzel niyetlerimiz ezana denk geldi. Çok şükür. Maşallah maşallah diyelim. İyilikleri, güzellikleri nasip eden Allah'a şükürler olsun. İyiliklere, güzelliklere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Maşallah maşallah. Evet, birinci desteği seçenlerle başlıyorum. Şimdi şöyle yapacağım. Kartları seçeceğim. Zamandan tasarruf kazanabilmek için bu videoda böyle yapacağım. Ama kart seçme kısımlarını izlemek isteyenler varsa yorumlarda belirtebilir. Birazcık da kendi zaman durumuma, akışa göre de o şekilde ilerleyebiliriz. Evet, kartları seçtim. Şimdi bu taraf aklınızdaki kişi, bu taraf sizin enerjileriniz. Düşünce, duygu, olası gelecek enerjiler, güncel enerjiler, onun ve sizin, ona tavsiye, size tavsiye. Burada açıda gözükmüyor. Ve eril dişil konuşturma kartlarından konuşturma kartlarımız. Burada bu arada izleyen çoğunluk kadın olduğu için bazılarınız yine siz kısmına, siz burası, siz kısmına, yani erkekseniz de uyumlanabilirsiniz. Yani burası o, burası aklınızdaki kişi, burası siz diye yorumluyoruz ama bunu hep söylüyorum zaten. Ne şekilde uyumlanıyorsanız yine hangi tarafta. Bazılarınız belki burasını aklınızdaki kişi diye yorumluyoruz ama kendiniz için de uyumlanabilirsiniz. Burayı aklınızdaki kişi için uyumlanabilirsiniz. Kendinize göre dinleyebilirsiniz. Bunu söylüyorum yani tekrar. Şimdi birinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için şöyle bir açıya girmediği için önce şurada bir açacağım. Şöyle sizi de açayım. Şimdi ben özellikle sizin enerjinizi beğendim. Bir tık beğendim. Şöyle bir akıllanma enerjisi görüyorum sizde. Duygu düşüncelerde de görüyorum. Şimdi aklınızdaki kişiyle başlamak gerekirse, burada aklınızdaki kişi size haksızlık yaptığının farkında, burada gördüğüm. Bu kişi sizin ona takıntılı olduğunuzu, böyle onu da belki psikolojik olarak zor durumda bıraktığınızı, bazı şeylerin suçlusu kendisinin olduğunun kabulüne geçmek istemeyen bir enerjide. Yani bakın, adalet terazisi şaşmış. Mesela terazi burçları da en çok yalan söyleyen burç olarak söylenir. Ünlülere de bakabilirsiniz. Normalde dürüstlük ve doğruluk tarafıdır ama gölgesi de o derece yalancılıktır. Yani o kadar böyle hani senaryosunu falan kurarak bazen hatta çok böyle cringe duruma da düşüyorlar. Burada neden bunu söyledim? Terazi gölgede çıktı. Adalet kartı gölgede çıktı. Yani denge şaşınca yalan söylese de, hakkaniyetli olmasa da onu doğru zannediyor. Yani bunu
bizim ecdadımız bile, yani Fatih Sultan Mehmet bile aslında ne kadar önemli olduğunu söylemiş. Yani sadece insanların bireysel hayatlarında değil, devletlerin hayatlarında bile hakkaniyetin çok önemli olduğunu söylemiş. Burada da ben bu kişinin size karşı o terazisinin şaşmış olduğunu görüyorum. Yani sizinle ilgili hatasını, belki yalanlarını görmek istemeyen bir enerjide. Belki sizi delirmiş, kafayı yemiş, onunla kafayı bozmuş birisi olarak görüyor olabilir. Burada gördüğüm güvenilmez birisi olarak görüyor. Aslında çok güzel, kendi ayakları üzerinde duran, çekici, belki enerjisel konularla ilgilenen, bir ortama girdiğinde dikkat çeken, muazzam aslında dış görünüş olarak da beğendiği birisiniz. Burada gördüğüm, ama onun bazı dengesizlikleri belki sizi bazı uç noktalara taşıdı. Bununla yüzleşmiyor. Yani bazı şeylerde sizi hatalı buluyor ama o hatalarınızın içinde kendi hatası da söz konusu. Bunu görmek istemiyor. Bu olarak gözüktü. O yüzden de burada kapısını tamamen sanki kapatan ve burada gördüğüm, hani böyle olur da böyle yalan yanlış düşüncelerle, kafada kurduğunuz şeylerle onun hayatına girerseniz, onun dengesini bozarsanız kendi dengesizliğinizde gibi bir korkusu olabilir, ama bunu çaktırmamaya çalıştığını görüyorum. Sessiz duruyor olabilir, konuşmuyor olabilir, mesafeli olabilir. Koç aslan yay etkili birisi olabilir bu gördüğüm. İmparator enerjisi, yani diğer enerjiler ay ve adalet gölgede çıktı. Aslında hani duygularıyla ilgili ve mantığıyla ilgili şu anda dengesizlik yaşadığını söylüyor, ama dışarıdan İmparator aydınlık enerjide çıktı. Bunlara rağmen yine de otoriter, işte hani kendi iç dengesi bozulmamış gibi, çok doğruyu yapıyormuş gibi kendini gösterme enerjisi gözüküyor burada baktığım. Onun dışında kendi hayatında bu kartları seçmesi hissettiğim şeylerden birisi buydu. Bir otorite figüründen, bir patrondur, bir baba figürüdür. Sizinle ilişkisi doğrultusunda belki resmi işler yapan, resmi bir figür, bir otorite figüründen de korkusu olabilir. Aynı zamanda gördüğüm, özellikle sizin bazı şeyleri, özellikle kadınların erillerle ilgili bazı şeyleri açığa çıkarmasından korktuğu durumlar olabilir, ama sanki korkmuyor ve her şey onun kontrolü altındaymış gibi bir imaj sergilediğini de söylüyor. Bir de şunu söyleyeyim, egoist bir enerjide görüyorum, hissediyorum. İçsel korkuları olsa da sizinle ilgili. Çünkü hatasını görmek istemiyor. Hatasını görmek onun için zayıflık gibi sanki. Sizin kadar güzel, çekici, çok fazla kişi tarafından beğenilen ve istenilen bir kadının onun etrafında dolaşması, yani kendisini böyle düşünmesi onu da çok böyle tatmin ediyor ve hoşuna da gidiyor bir taraftan olarak gözüktü. Özellikle yüz vermemesi belki size, sessiz kalması. Burada belki sadece siz suçluymuş gibi de, egoist gözüküyor dedim ya, içten içe onun egosunu okşuyor gibi de gözüktü. Olasılıklar doğrusu, yani sizinle ilgili kararsız. Çünkü bir karar verirse kendi hatasıyla da yüzleşecek, olasılıklar doğrusu, ve o egosu ona izin vermiyor. Çünkü kendi içindeki eğri doğru terazisi şaşmış diyor kartlar. Ve duygularıyla mantığını dengeleyemiyor, yani içsel dengesi şaşmış güncel enerjisinde. Bazılarınız eşiniz için dinliyorsanız, imparator olarak çıktı. Böyle boşanmayla ilgili falan belki bir karar vermeye korkuyor olabilir. Hani resmi yerlerle ilgili de korkusu olabilir demiştik ya. Kendinize göre düşünebilirsiniz. Şimdi let's do this. Evet, şöyle yapalım. Şimdi sizin güncel enerjinize baktığımda üçü de aydınlık tarafta geldi. Şeytan, dünya ve kader çarkı. Ben burada şey görüyorum. Özellikle bu Satürn balık süreciyle ilgili bu aranızda, özellikle son 2-3 senedir bu kişiyle aranızda belki ayrıl barış ya da böyle kopmakta zorlandığınız karmik süreçler yaşamış olabilirsiniz. Yani bu kişi sizi bazı geçmiş davranış kalıplarınızla da hata olarak gördüğünüz, yüzleştirmiş olabilir gördüğüm. Ama burada şu var, şeytandan sonra dünyanın aydınlık tarafta gelmesi ve sonra kader çarkının gelmesi burada çok güzel. Çünkü ben onunla ilgili güncel enerjinizde şunu görüyorum. Kılıç kraliçesi,
Kupa şövalyesi ve tılsım dörtlüsüyle akıllandım diyorsunuz. Yani özellikle onun yaptığı bazı manipülasyonlar, bazı yerlerde belki kendini olmadığı birisi gibi göstermeye çalışması, sizi nasıl hipnotize etmeye çalışması, nasıl kandırmaya çalışması. Burada özellikle kadınlar erkeklere karşı sanki burada gördüğüm bir uyanış yaşamış. Bakın artık sadece bağımlılıklarınızla, sevilmek isteyen tarafınızla değil, onunla ilgili güncel enerjinizde ben aslında seninle ilgili her şeyin farkındayım dediğiniz bir noktadasınız. Gözünüzün önündeydi belki. Ama sanki belki araya bir mesafe de girdiyse özellikle konuşmamak gibi, fiziksel mesafe gibi, bunun da etkisinin olduğunu görüyorum birazcık aklınızın başına gelmesinde, tabiri caizse. Kılıç kraliçesi çünkü biraz öyle bir kraliçedir. Ve sonraki kart dünya kartı. Sanki siz bir karmik sınavı kazanmışsınız, yenmişsiniz bu kişiyle ilgili sürecinizde baktığımda. O yüzden Satürn balık sürecinden bahsettim. Çünkü o astrolojik göstergeler doğrultusunda kartlar çıktı. Ve ben burada şunu görüyorum. Tamamen duygularınız bitti diyemem ama ona o bağımlı olan tarafınız, hani böyle belki ağlayıp zırlayan, tabiri caizse, lütfen olsun, ne olur olsun diyen tarafınız artık bitmiş. Yani o bağımlılık çalıştıran tarafınızdan özgürleşmişsiniz ve ondan istediğiniz sevgiyi, ondan beklediğiniz sevgiyi ve göremedikçe de bağımlılık çalıştırdığınız taraflarınızı aşabilmişsiniz ve o sevgiyi artık kendinize verebilme aşamasına geçmişsiniz. Burada gördüğüm artık kendinizi, hayatla ilgili sizi ne mutlu eder, kendi yolunuzda nasıl ilerleyebilirsiniz? Burada belki yeniye kendinizi açmakta zorlansanız da, çünkü kader çarkı geldi. Bir taraftan hani hayat ilerliyor, yeniye de açabilirim kendimi diyorsunuz sanki ama şimdi o kader çarkı hizasında bir tılsım dörtlüsü var. Bir taraftan da yani enerji sizi o tarafa götürüyor, evet, ama bir taraftan hala yine böyle bir yeniye kendini açamama tarafınızın da olduğunu görüyorum. Özellikle yeniye kendinizi açma noktasında bazen iniş çıkışlar yaşıyor olabilirsiniz. Yani bir gün evet ya yeni olsun derken öteki gün ya hiç kimse olmasın aman diyor olabilirsiniz ya da hani olacaksa da bu olsa falan diyor olabilirsiniz. Hani bağımlılık çalıştırmadan ama. Hani o bağımlılık kafasını aşmışsınız, bunu görüyorum. Hala bu kişiye duygularınız olabilir ama en başta kendinizi sevdiğiniz şekilde burada gördüğüm ve belki bazen sizi zorlasa da onunla ilgili süreci akışa bırakmaya çalıştığınızı söylüyor ve bu da enerjisel anlamda sizi daha rahatlatmış. Belki hayatınızda, kariyerinizle ilgili dış görünüşünüz olabilir, sağlığınız olabilir. Bunlarla ilgili sizi daha şanslı süreçlere de getiriyor olabilir. Ya da sevdiklerinizle ilgili, çevrenizle ilgili sizi böyle daha şanslı süreçlere getiriyor olabilir. Bir de burada şunu da gördüm. Aranızda fiziksel mesafe varsa bazılarınız belki ya bu kişi bağlantılı bir seyahate çıkmak istiyor olabilir. Böyle inat ya da nispet gibi. Ya da bu kişiden bağımsız böyle bir seyahat ya da yolculuk yapma isteği içerisinde olabilir. Ya da işte gezeceğim, tozacağım, bundan sonra böyle gibi bir kafada olabilirsiniz şeklinde gözüktü. Hani burada hiç sevmiyorsunuz diyemem, bakın. Hala duygunuz olduğunu görüyorum ama daha özgürleşmiş bir şekilde. Yani o süreçle sanki asıl zoru atlatmışsınız. Evet, duygunuz var. Hani bir gün kendimi yeni açıyorum diyorsunuz ama öteki gün açmıyorsunuz gibi de taraflarda gözüktü. Evet, detaylı şekilde sizin enerjinizi de yorumladım. Zaten şimdi detaylı açıklayacağım. Bakın sizde tam duygu kısmında şifa kartı, yıldız kartı çıktı. Burada daha siz görmediniz ama burada mıydı? Neredeydi? Dur şimdi bakacağım. Şunları toplayayım. Burada dişilin konuşturma tarafında.
Bakın hem burada şifa var. Bunu da okuyacağız şimdi. Şifa. Yani dişil taraf, yani izleyen çoğunluk kadın olduğu için bu taraf siz şeklinde yorumladığımız için böyle söylüyorum. Ama yine siz kendiniz nasıl uyumlanıyorsanız ona göre dinleyebilirsiniz, detaylı söylediğim gibi. Her videoda da söylediğim gibi artık bunu yani bilmeniz gerekiyor zaten. Burada dişil enerjinin genel olarak baktığımda şifalandığını görüyorum. Yani sevgisi bitmek demek değil bu. Ama olmadığı yerde kendi yoluna da bakabildiği ama sevgiye de böyle hani kalbini kapatmadığı ya da kapatmamak için çabaladığı, akışta kalmaya çalıştığı bir süreç enerjisi gözüküyor burada gördüğüm. Dişil enerjinin genel anlamda. Şimdi eril enerjinin, daha doğrusu aklınızdaki kişinin, izleyen çoğunluk o şekilde olduğu için dediğim gibi, aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşüncelerine baktığımda geçmişi çok fazla düşünüyor olabilir. Bazı aile büyükleri, ondan sonra iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı olduğu yerler, belki ona böyle sizinle ilgili bazı şeyleri soruyor olabilir. Hatırlatıyor olabilir, söylüyor olabilir burada gördüğüm. Ya da bazı kişilere sizinle ilgili böyle bir şeyler düzeldi, barıştınız falan gibi yansıtmaya çalışıyor olabilir gördüğüm. Ama ben bir taraftan da şunu görüyorum. Evet, geçmişteki durumunuz çok güzeldi onun için. Ama hani gelecek görmediğini görüyorum. Hani burada bir şekilde gelecek noktasında kendisini size kapatan bir enerjide. Yani geçmişi özlüyor olabilir, seviyor olabilir. Evet, geçmişte seni ciddi ilişki yaşayabileceğim birisi olarak görüyordum. Çok sevmiştim. Saf ve masumane duygu beslemiştim zaten. O doğrultuda hani burada sanki kendi yaptıklarını, işte sana ben şunu yapmadım mı, böyle yapmadım mı, işte şuraya da gitmedik mi falan filan, böyle hani bunları sanki düşünüyor. Ve diyor ki evet, geçmişte güzel şeyler çoktu. Ama şu an geldiğiniz noktada bazı acı verici durumlarda olduğu için sanki erteliyor, karar vermeyi erteliyor gibi burada gördüğüm kendisi. Yani aslında güncel enerjisindeki benzer düşünceleri çıktı. Özellikle işte eşinizse evlilikle ilgili karar olabilir. Eşiniz değilse de belki sizinle ciddi yola girmeyi düşünüyordu. Geçmişten gelen bir düşünce olarak gözüküyor. Ama güncelde sizi yine bu kategoride, yani bu saflıkta, masumlukta düşünse de bu şeyde kendisi, yani kendine güvenemiyor sanki ya da erteliyor gibi burada gördüm. Bir de sizin dışınızda unutamadığı falan böyle bir eski aşkı falan olabilir. O yüzden de böyle sizinle ilgili durumu erteliyor olabilir şeklinde gözüktü. Ama böyle akrabaları, çevresi falan sizi çok istiyor ve seviyor olabilirler. Bunun onun düşüncesinde sizinle ilgili pozitif etkisinin de olduğunu söylüyor kartlar, olasılıklar doğrultusunda. Sizin düşüncenize baktığımda da kupa sekizlisi, değnek yedilisi ve imparator, senin egona başlarım diyen bir düşünce görüyorum burada, özetlemek, toparlamak gerekirse. Yani sen tamam, hani bittiyse bitti, tamam, ben de yoluma giderim o zaman. Hani evet, belki evet sevdiniz, evet ayaklarınız yerden kesildi, evet belki bazı zamanlar psikopata bağladınız, evet, ama ne bu şimdi, hani siz bu kadar her tarafınızı hani her şeyinizi, her duygunuzu gösterdiniz ama o öyle imparator put gibi kaldı. O noktada ben sizde şunu görüyorum. Yani hani bunca şeye rağmen hala imparator, yani put gibi duruyorsan, işte benim kurallarım, işte benim duruşum, benim egom diyorsan hala, o zaman hani ben de istemiyorum dediğiniz, uğraşamam dediğiniz bir enerjide gözüküyorsunuz açıkçası gördüğüm. Yani onun egosal tarafını, onun böyle e, sadece kendini düşünerek sergilediği tavrını istemediğinizi görüyorum. Burada da zaten güncel enerjisine çıkmıştı ya imparator. Bakın siz de onunla ilgili o düşüncede olduğunuz gözüktü zaten. Yani onun daha böyle kendi kuralları. Evet, belki sahiplenici, babacan, eril enerjisi zaman zaman yüksek birisi olarak görüyor olabilirsiniz, çekici, ama bunu size bir zaman göstermemiş ve artık sizde bir hayal kırıklığı oluşmuş. Yani diyorsunuz ki evet, gitmeyeceğimi zannettim belki ama gittim yani. Çünkü ben gelemem bu egolara. Çok çok zorladın şansını. Hani e,
O kadar belki siz ona gittiniz, burada zaten gitmenizden korkma enerjisi de gözükmüştü. Adım attınız, onu yaptınız, bunu yaptınız. Put gibi durdu. Hani belki tepkisiz. Burada da ben şunu görüyorum. Hani istemiyorum egonla uğraşmak artık. Yani ben duygusal olarak açık davranan taraf bendim. Ve buna rağmen hayal kırıklığı yaşayan taraf da bendim. O yüzden sen açık olmayı tercih etmedin. Hep bir erteleme, hep bir susma, hep bir durma. O yüzden ben de artık senin bu tavrını istemiyorum. Hiç de bir şey yapmıyorum. Mesafe koyuyorum, kendi yoluma gidiyorum dediğiniz düşüncelerde gözüktünüz bu kişiyle ilgili. Bazılarınız için de bu kişi bağlantılı üçüncü bir erkeğe de mesafe koymak isteyen bir düşüncede olabilirsiniz. Belki şunu diyorsunuz. Evet yani sizin ağzınızdan konuşmak gerekirse yorumlarken şimdi bu şekilde söylüyorum daha iyi anlaşılabilmesi için. Evet biz belki ayrıldık ama belki sizin hayatınıza girmek isteyen, belki onu da tanıyan bir eril enerji olabilir. Siz diyorsunuz ki evet ben senden ayrıldım ama senden ayrılmama rağmen ben belki çok güçlü gözükse de, çok böyle işi gücü, parası, maddiyatı yerinde gözükse de, otoriter gözükse de bana ilgi duyan böyle bir eril enerjiyi de hayatıma almadım. Yani onda hayal kırıklığı yaşamanıza rağmen başka erillere de hala mesafe koyan bir enerjidesiniz. Ya da belki diyorsunuz ki onunla küstünüz ama başka erillere karşı belki onu savundunuz. Yani bir taraftan böyle sanki sadakatinizi ispatlıyorsunuz gibi kendinize, düşünce dünyanızda ona olan sadakatinizi, özellikle üçüncü eril enerjilere koyduğunuz sınırla, mesafeyle, çektiğiniz setle belki birisini engellediniz. Bu kişiyle ilişkiniz bağlantılı belki karşınıza çıktı. Böyle sizin onunla ilgili düşüncelerinizde de olasılıklar doğrultusunda bunlar gözüktü. Şimdi onun sizinle ilgili duygularıyla devam ettiğimde tutku görüyorum. Yani duygu gördüğümü söyleyemeyeceğim. Tutkusu yüksek. Özellikle geçmişte yaşadığınız böyle yakınlaşmalar vesaire söz konusuysa bunları özlüyor ve bunların tekrarlamasını istiyor olabilir ama bir taraftan bu tekrarlanırsa ve tutkuyla size gelirse siz devamını isteyeceksiniz. Ve siz devamını isterseniz hem o hem siz geçmişteki gibi yara alacaksınız. Çünkü dediğim gibi bu kişinin çok ya geçmişten gelen bir hikayesi var. O yüzden açamıyor sizinle ilişki durumuna kendisini. Ee, yani ya değil direkt böyle, yani şöyle daha doğrusu ya evli ya da evli değilse de burada gördüğüm unutamadığı bir ilişki olabilir geçmişinden gelen. Belki uzaktan akraba gibi hatta. Yani böyle yakın çevresinin, ailesinin falan bildiği. Ama sizi de unutamadığını görüyorum. Hani hatırı sayılır bir yer edinmişsiniz aslında. Sadece yani sanki inat çalıştırıyor gibi. Başkasına kapıyı açmam gibi bir yerde. Hani başka bir ilişkiyi hayatıma almam gibi bir yerde. Ama tutkusal şeyler yaşamak bu kişiye göre hani kendi kendine de öyle bahane bulmuş gibi. Yani şimdi ağzımı bozmayacağım ama işte hani fiziksel yakınlaşsın, tutkusal bir şeyler yaşasın. Ona göre bu geçmişteki kişiye ihanet olmuyor. Hani evlilikse de başka şeyse de. Bu da ihanet ama yani şimdi bu benim kendi yorumum da, yani bu kısmı. Şimdi tekrar açılıma dönüyorum olabildiğince objektif şekilde. Bu kişi ihanet gibi görmüyor. O yüzden duygusunda ben şunu görüyorum. Tutkusu yüksek, beraberlik yaşamak istiyor, takılmak istiyor, eğlenmek istiyor ama diyor ki geçmişte de böyle yaklaşmıştım. Ne oldu? Sonra beklenti içerisine girdim. Ve ben de o beklentiyi karşılamak istemediğim için sınır çizdim. Sınır çizince o kırıldı. O kırılınca ben kırıldım. Çünkü benim niyetim zaten bu dedim diyor. Dedim ya, hep böyle kendine adalet terazisi şaştığı için zaten şaşırmamak gerek. Güncel enerjisinde çıktı. O yüzden ona göre hani burada bu kafalarda, yani duygu durumunda kırmaktan, incitmekten ve kırılmaktan, incinmekten korktuğunu ama tutkusunun da çok yüksek olduğunu söylüyor kartlar burada gördüğüm olasılıklar doğrultusunda. Çevresinin falan da sizi isteme durumuna karşı da kendini hemen savunmaya geçiyor da olabilir. Yani duygu dünyasında da
şey görüyorum. Sizinle ilgili biri çıkıp bir şey söylerse falan diye de kaygılanıyor olabilir. Çünkü çevresinde herkes sanki sizinle olsun istiyor gibi de görüyorum bazılarınız için. Ama eğer üçlü ilişki ise, bu kişi evliyse burada gördüğüm, o zaman evliliğini istiyor olabilirler. Hani ciddi ilişki yaşadığı yer istiyor olabilirler. Bu kişi de yine böyle kendini bir savunmaya alıyor olabilir. Belki diyor ki hani tamam zaten sürüyor, zaten orayla ben bitirdim falan, o zaten tutkusal bir şeydi hani falan gibi kendini savunmaya çalışıyor olabilir şeklinde de gözüktü. Hangi pozisyondaysanız kendinize göre düşünebilirsiniz. Ama iki tarafın da birbirini özlediğini görüyorum. Sizin duygularınıza baktığımda da ama bu kişide ben şey görmedim. Yani bir de parayla ilgili kaygıları olabilir. Hani evli falan değilse, hadi diyelim ki dedi ki tamam, geçmişteki aşkını, unutamadığı aşkını kenara bırakacak ve yeni birisine kendisini açacak diyelim ki. Para konuları ne olacak? İşte falan filan, bunlarla ilgili de kaygılar oluyor. Biraz kendine böyle ben bahane bulduğunu görüyorum. Yani işine geldiği gibi. Dediğim gibi tutkusal bir şey yaşayınca ihanet etmek olmuyor o geçmişteki sevgisine, ama ona göre e, şey e, ciddi ilişki olarak yer açmak ihanet etmek oluyor falan gibi böyle kendince şeyleri gözüktü. O yüzden ben sevgiden ziyade tutku görüyorum, ama bunun da ikinize de zarar verdiğinin, o yüzden de bu şekilde de ilerlememeye çalıştığının farkında olan bir enerjide kendisi. Yani kendisiyle ilgili de kaygılanıyor olabilir. Tut kendini, hani adım atma bu şekilde, hani geçmişte yaşananlar belli zaten falan gibi böyle. Geçmişte yaşananların tekrarlamasından korktuğu da gözüktü. Özellikle tutkusu yüksek olduğu için. Ama ben burada hani duygu kartı zaten görüyorsunuz çıkmamış. Ama sizin duygunuzda duygu kartı görüyorum. Yani kupa altılısı var. Siz hala çok saf, temiz, onu seviyor olabilirsiniz. Böyle geçmişten gelen bir duygu. Belki siz de onu böyle çok çocukluk aşkı gibi görüyorsunuz. Ya da çocukluk aşkı gibi olmasa bile ben seni çok saf, temiz, hani fakir misin, zengin misin, durumun ne, bunlara bakmadan ben seni sevmiştim. Hani tamamen saf, temiz niyetlerle seni sevmiştim. Böyle yanındayken ayaklarım yerden kesiliyordu, çok heyecanlanıyordum dediğiniz. Böyle özellikle geçmişi hatırladıkça bir enerjide olduğunuzu görüyorum, ama yine bir mesafe var. Hani sizde de bu geçmişte kalmış gibi. Ve ben hani güncel enerjinizde dediğim gibi, evet duygu var, sevgi var, özlem, ara ara böyle hatırlamak, heyecanlanmak, belki kendi kendinize konuşmak, bunları belki rüyanızda görmek hani. Hala böyle saf sevgi tarafınızın, merak tarafınızın olduğunu görüyorum. Ama o bağımlılığı şifalandırdığınız için mesafeli de daha böyle durabilme aşamasına da geçmişsiniz aslında. Ama siz duygu konusunda içi nasılsa daha çok dışı da öyle olan bir enerjide gözüktünüz. Yani burada yıldız, değnek prensi, kupa altılısı. O kadar saf ve temiz sevdi ki diyor kartlar. Geçmişi hala hatırlıyor, hala heyecanlanıyor. Böyle onun için böyle hani ilk aşk gibiydi, ya da e, yani böyle çok hala hatırladığında evet tamam, şimdi düşüncenizde bir şeyiniz var gördüğüm. E, Hani sen yüz vermiyorsan ben de yoluma giderim dediğiniz tarafınız var. Ama duygunuzda yani sevgi enerjinizi kirletmediğinizi görüyorum. Hani belki onu göstermeseniz de ve bu aslında bir şifalanmaya da götürüyor olarak gözüktü size. Özellikle hani mesela bazı kişiler şey söyler. Bir şeyi ille de olsun diye istemek de sevgi değil. Özellikle mesela aşırı kavuşmayı istemek. Bazı psikologlar falan şey der mesela. Sevgiden değil, aslında bağımlılıktan. Kendi içinde sevilmediğin taraflarınla yüzleşmekten korktuğun için o kadar çok istiyorsun aslında. Karşı tarafı çok sevdiğin için değil. Siz işte bu bağımlılıklardan, bu gölgelerden şifalanmaya başlamışsınız ve o daha sağlıklı, daha saf, temiz sevgiyi belki aranızdaki mesafeye, uzaklığa rağmen hala ayakta tutuyor olarak gözüktünüz. Merakınız, böyle hani o geçmişi hatırlama, mutlu olma durumunuz.
Yani hala saf temiz niyetlerle gözüküyorsunuz duygu durumunuza baktığımda. Ama bu e, gözü kara saflık olarak değil gördüğüm. Yani biraz akıllanma yolundasınız ama olası gelecek enerjide yine bir tuhaflık gözüküyor. Şimdi olası gelecek enerjilere baktığımızda bakın iki tarafta da büyücü kartı çıktı. Onun enerjisinde ve çok doğru orantıda çıktı sizin enerjinizde ama bu şimdi şöyle ben buraya ek kartlar da çektim. Olası gelecekte onun sizinle ilgili olası gelecek enerjisine baktığımızda kupa dörtlüsü, büyücü, tılsım dörtlüsü ve ekstra kart seçtiğimde kupa prensi ve azize. Ben yani stabil olacağını görüyorum. Şu anda atıyorum sessiz mi? Sessizliğe devam edebilir. Özellikle yengeç ve oğlak aksına bir gönderme var. Burada gördüğüm. Belki Merkür oğlağa geçtiğinde. Merkür şu anda yayda. Ne zaman oğlağa geçiyor bilmiyorum. Belki 4 gün, 4 hafta ya da dörtlü vadelerde manipülatif bir kendini gösterme. Ucundan böyle bir istemem yan cebime koy. Hani bu başlangıcı yaptım. Bu iletişimi kurdum ama hani bu daha çok böyle sen bana hala isteklisin gibi gözük diye yaptığım bir şey tarzında bir şeyi olabilir. Teknolojik aletler atıyorum sosyal medya hesabı, WhatsApp'tır. Böyle bu tarz böyle bir şeyler sanki böyle bir şey başlatabilir ama daha sonra başlattığı şeyi kapalı bir hale getirebilir. Yani yine böyle bir, önce zaten kapalılık yani şu an nasıl ona devam etmesi ilgisiz alakasız istemiyorum modunda takılması. Sonra bir iletişim, bir başlangıç, bir yenilik enerjisi yaşanabilir. Bu gözüküyor ve ardından burada yine böyle bir ketumluk, böyle bir hani manipülatif bir şey hani size adım attırmak için şey gibi hani yemlemesi gibi diyesim geliyor. Bu tarz böyle bir durumları olabilir. Özellikle iletişim konusunda ve böyle işte sosyal mecralar vesaire gibi yerler konusunda ve ben buna sizin de yani bu yemi yiyeceğinizi görüyorum tabiri caizse bu örnek üzerinden. Çünkü ekstra kart seçtim. Azize Kupa Şövalyesi ki sizin enerjinizde de çok doğru orantıda çıktı burada. Sanki böyle şey görüyorum. Hani bir şekilde bir yani direkt ona adım atmasanız da buna karşılık siz de böyle bir story paylaşabilirsiniz, bir fotoğraf paylaşabilirsiniz. Hani bakayım hala beni istiyor mu? Bana küs olduğu için, trip attığı için ama aslında istediği için mi bunu yaptı gibi. Yine daha duygusal, daha saf, temiz niyetli. Belki uzun bir sessizlikten sonra sizden de bir böyle küçük bir yine istekliliğinizi gösteren bir adım gidebilir. Atıyorum story paylaşmak gibi, göndermeli işte gönderi paylaşmak gibi atıyorum. Ve bu arada kıskanabilir sizi ama bunu belli etmeyebilir şeklinde de gözüktü olasılıklar. Yani manipülatif davranabilir. Bir tık böyle açık gibi olup daha sonra yine böyle kıskanç ve kapalı bir enerjiye geçebilir. Zaten sizin de karşılığında böyle bir göndermeli bir paylaşım yapmak, ne bileyim belki bir takip isteği göndermek, belki bir gönderisine emoji göndermek gibi gibi. Böyle bir şeyiniz olabilir. Özellikle dişilerden erile yaklaşım olabilir. Onun bu manipülatifliğine biraz gelebilirsiniz gibi gözüktü. Zaten sizin olası gelecek enerjinize baktığımda da yine burada mesafe yani bir stalk durumu olabilir sizde. Stalklayabilirsiniz. Belki sosyal medyadan gittiği yerler işte vesaire böyle bir izleme durumunuz olabilir. Ve böyle bazı şeylere üzülebilirsiniz. Pişman olabilirsiniz ve bunun üzerine yani burada aslında o manipülatifliğine ulaşmış deme sebebim bu. Siz de sanki burada dedim ya hani bir şey başlatabilir ama manipülatif. Burada da sanki siz bakıyorsunuz ve sonra üzülüyorsunuz ve hadi adım atayım diyorsunuz gibi burada. Böyle bir pişmanlık ve üzüntüyle bir stalk'un ardından, bir araştırmanın ardından yine siz de belki böyle manipülatif yine ama daha böyle içinde duygu da barındıran şekilde burada gördüğüm. Böyle bir hani duygunuzu, belki bir şeyleri düzeltmek istediğinizi böyle hafiften gösteren bir ışık yakabilecek bir iletişim yine sağlayabilirsiniz. Bu Kılıç Kralı'na, bu Mendebur'a karşı
şeklinde gözüktü olasılıklar doğrultusunda. Şimdi karşılıklı olası gelecek enerjiler de bu şekildeydi. Ay evet, şimdi özel açılımlar, ondan sonra kolektif açılımlar, bir de kısa kısa videolar da çekmiyorum. Özel açılımlar da aynı şekilde. Enerji neyse öyle. Tabii açılım içeriğine göre de değişiyor. Çok fazla kişi yine. İyilikleri, güzellikleri nasip eden Allah'a şükürler olsun. Nasip eden Allah'a şükürler olsun. Maşallah maşallah diyelim. Şimdi aklınızdaki kişiye sizinle ilgili tavsiye. Dua et. Her gün Allah'ı an. Onun güzel isimleriyle en güzel enerjiyi kuşan. Doğru yolda kal. Doğru kişi diyelim seni bulur diyor ona kartlar. Yani biraz inanç enerjisine geçmesi gerektiğini söylüyor özetlemek gerekirse. Ve şuradan da yine bakın değnek kraliçesi çıktı. Bir dakika şöyle. Güç güç, bakın başka desteler. Barışmanız gerektiğini söylüyor ve Koç Aslan'a yetkili bir arkadaş, bir tanıdık belki aracılığıyla da aranızda aslında bir barış ortamını ya da Boğa Başak Oğlak etkili bir eril enerji aracılığıyla aranızda bir barış ortamını sağlayabileceğini söylüyor. Anlayış enerjisine geçmesi gerektiğini söylüyor. Evet tamam, güçlü bir eril enerjisin ama hani hata her iki tarafta da söz konusu. O yüzden karşı taraf zaten sana açık bir enerjiyle geldiğinde burada sen de anlayışlı, daha böyle hani neşeli, eğlenceli, barışçıl yaklaş. Bunu söylüyor kartlar. Ve aile teması görüyorum. Belki ailen de istiyor zaten. Belki ailen de onaylıyor zaten. Bunu söylüyor. Bu kadar ego kasmana, bu kadar kasılmana gerek yok. Bunu söylüyor aklınızdaki kişiye. Yine okuyalım. Asaların sultanım, çiçek misali bir dizi inci yelkenim. Yani burada zaten diyor ki, yani burada bu kadın zaten değerli. Değnek kraliçesi, güç 2 kez çıktı. Kendi değerinin de farkında ve buna rağmen sana belki geliyor. Yani sen de bunun kıymetini bil diyor. Kupaların üçlüsü, Allah en kutsal yüce kadehinden tozlu yeryüzüne güzelliğini akıttı. Yani bu ilişkide güzel şeyler doğabilir. Buna göre yaklaşım sergile diyor özellikle erillere. Ve Sebat güç kartı bu şekilde Rumi Tarot'ta yazılı. Tasavvuf felsefesiyle, enerjisiyle oluşturulmuş bir deste olduğu için zaten adı da Rumi Tarot destesi. Gerçek aslan kendisini fethetmiş olandır. İşte. Yani egonu fethettiğin yerde aslında gerçek aslan olursun. Egonla hareket ettiğin yerde değil. Çok net yani. Ve burada aile temasıyla da gözüktüğü için diyor ki bu kişi çok güzel olmasına rağmen, belki bir sürü kişi onu istemesine rağmen hala sana sadık. O yüzden ona göre işte evlilikse evlilik, sorumluluk almaksa sorumluluk almak, barışmaksa barışmak. Yani burada bir şeyleri barış ve sonrasında ciddiyete götürme noktasında ilerle. Sen bunu yapabilecek maddi manevi bir eril enerjisin. Egonu aşman gerekiyor. O zaman gerçek aslan oluyorsun diyor. Evet. Size tavsiye. İki yerde de tılsım onlusu çıktı bakın. Bambaşka desteler. Şimdi siz onu stalkluyor olabilirsiniz. Burada gördüğüm. Kendi içinizde bu kişiye çalıştırdığınız takıntılarınızla mücadele ettiğinizi görüyorum. Burada kartlar size kupa onlusu. Şimdi gözüme çarpıyor tekrar, bir dakika. Tılsım onlusu, kupa onlusu. Yani ben burada şunu görüyorum. Burada kartlar diyor ki sen kendini kişisel gelişim olarak da geliştirdiğin için kendi takıntılarına, kendi karanlıklarına da kabul etmemek gibi bir yerden değil, hani hatalarının da farkında olarak, yeri geldi belki kendini sabote ettiğin, yani kendi değerini görmezden geldiğin tarafları da aydınlatmaya çalışıp, yeri geldiğinde hatalı olduğun, takıntılı olduğun tarafları da aydınlatmaya çalışıp ilerlediğin için her halükarda mutluluk ve burada şöyle söyleyeyim, mutlu bir yuva, mutlu bir evlilik zaten seni bulacak diyor. Sadece burada
Zaten bu konuda bir şifalanma enerjisinde gözüktünüz. Burada da dedim ya, hayat size güncel enerjinize söylemiştim. Hak ettiğiniz ilişkilerle ilgili de aslında şanslı süreçlere götürüyor gibi demiştim. Burada da onu söylüyor. Özellikle bu takıntıları, bu hani ne bileyim belki böyle dışarı çıkmamak ya da yeni birisi olduğunda direkt set çekmek gibi. Hani bunları biraz daha yumuşattıkça, kendinizi böyle güzel olasılıklara açtıkça, sevmeye sevilmeye açtıkça ben özellikle evlilikle ilgili çok şanslı bir sürece geçebileceğinizi görüyorum. Bu kişiyle ya da yeni kişiyle. Burada sizin düşünmeniz gereken şey bu olmamalı. Takıntı çalıştırmanız gereken şey bu olmamalı. Ben bunu aşk hayatınıza kim girebilir ya da evleneceğiniz kişi kim açılımlarında da görüyorum. Ya mesela birisi çıkıyor ve geçmişten diyor kartlar. İlle hemen şu mu bu mu? Ya o mu bu mu diye takılma, anladın mı? Orada özellikleri var ve sen bunu zaten zamanla daha iyi idrak edeceksin. Kart sana söylemesi gerekeni söylüyor zaten. Bazı şeyleri zorladığınızda şöyle söyleyeyim. Tarot bazen dalga geçer gibi cevap veriyor. Yani söylemesi gerekeni söylüyor ya zaten. Ondan sonra ya sizin işinize geleceği gibi cevaplar veriyor. Kartlarda çıkanları söylüyorum. Ya da böyle bambaşka bir şeylere evriliyor. Yani o an çıkanı zorlama. Ne çıktıysa ama şöyle mi, şu mu, bu mu, şurası nasıl? Çıkan enerji belli. Demek ki onu duyman gerekiyor. Yani özellikle ilişki konusunda burada şu var. Yani çok güzel bir evlilik yaşama potansiyelinizi görüyorum. Kadersel de diyesim geldi. Sadece bununla ilgili işte geçmişe takıntı ya da kendinizi yeniye açmamayla ilgili takıntı, blokaj, yani iki kartın da ortak teması blokaj. Evlilikle ilgili blokajlarınızı da şifalandırdıkça, enerjinizi açtıkça ciddi ilişkiye ve hayallerinizdeki gibi ilişkiye maddi manevi güvende, mutlu, huzurlu, değerinizin bilindiği ve hem manevi zenginleştiğiniz hem maddi zenginleştiğiniz bir ilişkinin hayatınıza girebileceğini söylüyor ki şu andaki hayatınızı da zaten maddi manevi bolluk, bereket, zenginlik içerisinde olduğunu söylüyor. Şu anda da zaten sahip olduğun güzelliklerin de kıymetini bil, şükrü içerisinde ol. Yine hayvanlara, doğaya bol bol destek ol, yardımcı ol. Ve belki ailenden gelen, çocukluğundan gelen sevgisizlikten kaynaklı kendini sevgiye ya da evlilik enerjisine açamama gibi, her ne kadar istiyor gibi gözüksen de belki bunu böyle bilinç altındaki böyle kendini bir türlü açamama gibi durumlarını da bir şifalandırmaya bak. Bunu yaparsan sürecin burada zaten hani güzel bir süreç gözüküyor. Kupa onlusu, tılsım onlusu. Maddi manevi bolluk, bereketli belki bir tamamlanma, bir evlilik. O yüzden burada kendi karanlıklarını ne kadar aydınlatırsan, işte kişisel gelişim, farkındalık, meditasyon, dua, pozitife odaklanmak, kendinizi sevmeye ve sevilmeye açmak doğrultusunda o zaman senin için çok güzel tamamlanma süreçleri gözüküyor. Zaten sen şu anki halinle de, yani birisi geldiğinde tamamlanacaksın gibi düşünme. Bu en büyük yanılgılardan diyor kartlar. Sen zaten şu anki halinle tam ve bütünsün. Gelen kişi bu tam ve bütünlüğü daha da güzelleştirecek ve çoğaltacak kişi olacak, olabilir. Kartlarda çıkan enerjilere göre olasılıklar doğrultusunda. Size tavsiyeler de bu şekilde gözüktü. Özellikle şükretmek, hayatınızda güzelliklere, hayvanlara, doğaya bol bol destek olmak, yardım etmek, manifest çalışmaları yapmak yine size çok çok iyi gelebilir. Değneklerin üçlüsü aşk seçilmişler için bir gemidir. Değneklerin yedilisi aşk, iki kez bakın yan yana gelmiş, aşk aşk. Parlaklığı, aşk parlaklığı ejderhaları bile ürküten bir zümrüt gibidir. Yani içindeki sevmeye ve sevilmeye kendini açan tarafınla bu blokajları aşabilirsin diyor aslında. O egoyu, yani her türlü o kendini sıkışmış hissettiğin tarafları. Ve kadehlerin onlusu, dünyanın eğlence, cennetin gül bahçesine benzerim. Yani hayallerinle, istediğin şeyle savaşma. Seviş diyesin geldi, tövbe bismillah, ama yani burada şey var, hani ben sevilmek istiyorum, ben evlenmek istiyorum deyip
enerjisi olarak kendinizi bunu kapatmayın. Kendinize bunu açın. Bunu söylüyor kadar, ama kendinizi açtığınızda da ille de şu kişi, ille de bu kişi gibi değil. Sağlıklı bir şekilde açtığınızda değerinizi bilen kişiyle otomatikman sağlıklı şekilde ilerliyorsunuz zaten. Mesela ben böyle konuşuyorum. Ondan sonra bana diyor ki mesela kişi, işte atıyorum, işte benim geçmişimdeki Osman'dı, Ahmet'ti, Veli'ydi, Ali'ydi. O mu olacak? Şimdi bu kadar konuşma ne oldu? Hani diye düşünüyor insan. Tamam. Yine kırmamak adına bakayım ama sağlıklı ilerlemişti. O tam şu enerjiyi, yine şu blokaj enerjisini hala kanırtıyor, sürdürmeye çalışıyor işte. Halbuki o kadar yorum yapıyorum, açıklıyorum mesela, bunu aşman gerekiyor diye. Hop, yine sanki hiç onları söylememişim gibi. Ahmet mi yani diye böyle. Evlilik dediniz ya, Ahmet mi yani? Yani Ahmet olacağını söyleseydi kartlar, bu kişiyle gibi gözüküyor derim mesela. Bununla ilgili, buna odaklanma diyor zaten. O da olabilir. Yeni de burada senin düşünmen gereken bu değil diyor. Senin kendi isteklerinle enerjinin uyuşmadığı noktayı çözmen. Burada olay. Benim kadar açıklayan da yok yani. Hala da bazen de böyle bu kadar açıkladıkça da suistimal ediliyor, ama edilmesine de izin vermiyorum tabii ki. Size yine bu kişiyle ilgili mesaj. Tutku enerjisini ilişkinde yükseltmenin tam zamanı. Rutinden çık, değişime cesaret et. O seni istiyor, sen de onu. Cinselliğine onu büyüle, yılan tütsüsü yak. Kırmızı giy, kırmızı ruj sür, tatlı dille ol. Şikayet etme, iltifat et, ne olursa kabule geç, onu güldür. Evliyseniz mesela burada diğer olasılık. Çünkü evlilik enerjisi geldi. Dediğim gibi belki davranışlarınızla enerjiniz uyuşmuyorsa, burada bakımlı, güzel, alımlı kadınlar olarak da gözüküyorsunuz. Yine bu da ekstra tavsiye olabilir sizin için. Ama üçlü ilişki vesaire ise burada bunu daha çok öncelikli olarak kendi hayatınıza, bu tutku enerjisini kendinize odaklamak. Yani tutku her zaman cinsellik değil. Hani hayatı da yaşamak, hayat enerjisinin yüksek olması, severek bir şeyleri yapmak. O şükür enerjisidir aslında işte. O enerjinin yüksek oluşudur. Hani tutkuyla yapıyor deriz ya. Üçlü ilişki gibi bir şeyse de aranızdaki durum, o tutkuyu en başta kendine yaptığın şeyleri hayatına göster diyor aslında. Yani burada yine olasılıklara göre düşünebilirsiniz ya da kendinize göre nasıl anlıyorsanız artık. Dişil burada ne demek istiyor? Şifa, dişil soyum şifalandıkça yolumda özgürleşirim. Bu belki sizin dişil soyunuzdan gelen bir blokajı olabilir. Bunu da diyecektim. Çok aile bağlantılı blokaj enerjisi gözüktü ama yani bahsettiğim açıklamalara göre detaylı açıkladım. Şifalandırma potansiyeliniz de zaten gözüktü. Olasılıklar doğrultusunda. Eriller ne söylemek ister? Senin yanındayım ya, daha ne istiyorsun? Benden sürekli ilgi ve sevgi beklemek yerine sevgimi anlamak için kelimelerime değil davranışlarıma odaklanmalısın diyor. Yine egosal bir, bana göre tabii, siz nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum, durum. Burada Evril'in söylemek istediği de bu şekilde gözüktü. Evet, birinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. İkinci desteğiyle, daha doğrusu diğer desteği, ikinci desteğiyle devam ediyoruz. Şimdi ben yine kartları seçip zamandan tasarruf edebilmek adına ikinci desteğe geçeceğim. Evet. Evet, detaylı şekilde çektim. Şimdi şu kartları bir düzelteyim. Devam edeceğiz. Yorumlama kısmına geçeceğiz. Evet, ikinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Şimdi kartları seçtik. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisi ve şöyle yapalım.
Sığmayacak çünkü. Diğer destede yaptığımız gibi. Ay. Bu arada bu destede çok fazla Azize kartı. Yani zaten kullandığım deste 3 deste kullanıyor. Yani çok daha fazla kullanmışım. Tavsiyelere bakmadım ama bakın bu tarot destesinde Azize, bu tarot destesinde Azize ve burada yine Azize. Bu desteği seçenler o yüzden bu kadar çok Azize enerjisinin çıkması başka desteler olmasına rağmen bence şunu gösteriyor. Bu desteği seçenler astroloji, tarot, enerjisel konular, manevi konular bunlarla ilgili bu konularda böyle yetenekli kişiler olabilirler gördüğüm. İki kez aslan adam kartı çıktı. Şimdi aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisine baktığımda ben bu kişinin sizi çok istediğini görüyorum ama aranızda yaş farkı, kültür farkı gibi durumlar olabilir ya da o başka yerde, siz başka yerde yaşıyorsunuz gibi durumlar olabilir ama bu kişiyi çok heyecanlandırdığınızı, bu kişi sanki diyor ki yaşça sizden büyük olabilir, gördüğüm olgun enerjide gözüküyor. Çok heyecanlandırıyorsunuz ama çok da böyle sizinle bir gelecek yaşamak ister. Burada bunu görüyorum, çok istediğini, yani hayallerimdeki gibi birisin dediği durumlar söz konusu. Sizinle daha genç hissediyor olabilir. Böyle daha kıpır kıpır hissediyor olabilir. Onu heyecanlandırıyor olabilirsiniz. Stalkluyor olabilir. Fotoğrafınıza vesaire bakıyor olabilir gördüğüm. Ama burada ya böyle evlenip boşanmış birisi olabilir, ya evli, kendinize göre düşünün, ya da bunların hiçbiri söz konusu değilse yaş farkı ya da aradaki fiziksel mesafe farkından dolayı acaba sonrası olur mu? Hani diyelim ki böyle bir sonrasını düşünmeden başladık. Sonradan işte araya dengesizlikler, anlaşmazlıklar acaba girer mi dediği durumlar söz konusu. Ama ben bunu birazcık kendi geçmiş deneyimlerine bağladığını da gördüğüm için o yüzden ya evli ya da evlenip boşanmış ya da ciddi ilişki yaşayıp ayrılmış birisi olabilir. Çünkü şey diyor sanki geçmişte de zaten hani biliyorum evet çok istiyorsun, ilk başta heyecanlanıyorsun, tamam o hani ilk zamanlar güzel ama sonra işte yaş farkı ne olacak? Fiziksel mesafe varsa sanki burada bir mesafe durumu görüyorum. Ne olacak? İşte ne zaman görüşüp görüşemeyeceğiz? Zamanla belki o yaş farkı ne olacak? Yani böyle bazı dengesizlikler, özellikle farklılıklar sonraki süreçte sizi çok istese de nereye gider kestiremiyor gibi. O yüzden de böyle doğru, etik, kurallara uygun diyesim geldi. Özellikle iş, kariyer, eğitim, para bağlantıları üzerinden tanıdığınız birisi ise böyle biraz daha böyle belki çalıştığı yerin kurallarına uygun ya da böyle yaşına uygun, belki yaşı sizden büyükse davranmaya çalıştığı durumlar olabilir gördüğüm. Bir taraftan doğru değil dediği ama bir taraftan da içinin gittiği, tabiri caizse, enerjilerle gözüktü. Bir dengesizlik yaşadığını söylüyor yine. Bakın burada hem denge gölgede geldi hem adalet gölgede geldi. Ama buradaki kombinasyonda bu daha çok heyecan yaşasa da yeni bir başlangıç yapmakla ilgili. Sonrasıyla ilgili kararsız ve dengesizlik içerisinde olduğunu söylüyor kartlar. Her şey yolunda gitse, o başlangıçtaki istekliliği gibi gitse aslında tam istediği gibi olabilir ama sanki sonra geçmiş deneyimleri aklına geliyor ve kendini geri çekiyor ve belki böyle bir şeylere erteliyor gibi gözüktü. Böyle dengesiz davranıyorsa, bir gün iyi bir gün kötü davranıyorsa burada gördüğüm, bunun sebebi bu olabilir. Ama böyle sizinle çok mutlu olma enerjisiyle de gözüktü. Sosyal medya paylaşımlarınıza falan gülüyor olabilir. Komik buluyor olabilir sizi, eğlenceli buluyor olabilir. Ama burada benim bazı kurallara göre hareket etmem lazım. Benim yaşıma göre davranmam lazım işte, ya da çalıştığı yere göre davranması lazım gibi kendini dizginlemeye çalıştığı tarafları da söz konusu gibi gözüktü. Sizin onunla ilgili güncel enerjinize baktığımda çok ilginç çıktı sizde. İki kez aslan adam kartı çıkmış. Azize gölgede çıkmış. Şimdi geleceğim, şunları bir toplayayım.
Şimdi aslında siz bu kişinin size olan ilgisinin, duygularının farkındasınız. Bunu görüyorum. Size tutkusunun olduğunun da farkındasınız ama şeytanla çıktığı için ya bu ilişkiyi yasak ilişki gibi görüyorsunuz ya da bir tarafınız etraf ne der korkusuna sahip olabilir. O yüzden ben bu kişiyi engelleme gibi, yani askıda tutmak gibi, bekletmek gibi bir enerjide olduğunuzu görüyorum. Aslında ilgisi, sevgisi, alakası sizi çok mutlu ediyor olabilir. Ama siz de sanki burada çok güvenemiyorsunuz. Yani sürece, belki burada gizli bir kadın söz konusu mu? Üçlü ilişki gibi bir durum söz konusuysa burada bunu da söyleyeyim. Belki uzun vadede gizli kalmak istemiyorsunuz. Ya da böyle bir durum içerisine giremezsiniz gibi düşünüyor olabilirsiniz. O yüzden askıda tutuyor olabilirsiniz bu kişiyi. Eee Biraz tehlikeli gördüğünüzü görüyorum. Bir de bu kişiden bağımsız ben burada şunu hissettim. Yine mesela burada da Satürn balık enerjisini görüyorum ama ilk destede Satürn balığın sınavı verme, başarıyla tamamlama enerjisi gözükmüştü güncel enerjide. Burada da verememe enerjisini görüyorum. Yani bu verememekte ne? İşte kendinizi kurban pozisyonuna soktuğunuz, işte belki ikinci kadın pozisyonuna soktuğunuz, aldatıldığınız ilişkileri kendinize çekmeniz. İptal. Burada hani bu kişiden bağımsız böyle kendinizle yüzleşmeniz gereken, enerjinizi belki değiştirmeniz gereken durumlarda olabilir. Özellikle sürekli ilişkisi olan kişilerden falan ya da yaşça çok büyük olan böyle hani içsel olarak da sizi huzurlu hissettirmeyen, yani dışarıdaki şöyle yüzeysel gözüken farklılıklardan ziyade içsel olarak sizi huzursuz hissettiren durumlar sürekli sizin karşınıza çıkıyorsa, böyle şeytanın gel gel demesi gibi. Burada aslında belki karmik bir sınavı veremediğiniz için, belki hayır diyemediğiniz için, dur diyemediğiniz için burada gördüğüm. Birazcık ay burada tövbe bismillah öyle bir şey diyesim geldi ki bunu akış söylettirecekti. Ama bunu videoda söyleyemem. Kendi içinizdeki karanlık, dişil enerjiyle barışmanız gerektiğini görüyorum. Çünkü onu baskıladıkça, barışmadıkça görüp o gölgeyi şifalandırmanız için karşınıza çıkıyor gibi. Yani ikinci kadın olma durumu. Hani en kibar şeyiyle böyle söyleyeyim burada. Ama böyle hani evli vesaire değilse de bu kişi yine bir şekilde hani doğru olmadığını düşündüğünüzü görüyorum. Hani olmaz. Belki bağımlılıkları olabilir ya da böyle statünüzü düşürebilecek. Ya dediğim gibi etraf ne der tarzında bir insan olmasanız da bu kişiyi belki alıp bu kişiyle yan yana gözükemeyecek tarzda görüyor olabilirsiniz aranızdaki durum. Hani biri görse size sevgilisiniz demez falan gibi hani bakıyor olabilirsiniz. Yani yanlış gördüğünüz bazı durumlar var içinizi huzursuz eden. O yüzden askıda bıraktığınızı görüyorum. Çok ilgi alaka görseniz de, hissetseniz de bunu. Belki bir tarafınız o şeytanın gel gel demesi gibi çekilse de askıda tutma durumunuz söz konusu. Çünkü bu ilişkiye hani geçit verirseniz burada kendinize ihanet edecekmişsiniz gibi düşünüyor olabilirsiniz. Burada hissettiğim. Yani güvenememek var. Bir de ya bunu söylemeyeyim dedim de. Yine dile getirmeyeyim, hani kısmetin açık olmasının tersi. Yani o cümleyi kurmadan söyleyeyim. İptal yine negatif kötü şeylere. Özellikle negatif bir etki, yani karmik bir şey nedeniyle hani böyle kendinizi böyle hani güvenememeniz, açamamanız ya da böyle zaten hani açacağınız ya belki çok ilgi alaka görüyor olabilirsiniz, çok çekici bir kadın olabilirsiniz ama yani böyle nasıl diyeyim? Ya burada şeytan geliyor. Asıl adam Azize'nin gölgesi. Burada asıl adam sıkıntılı kartlar çıktı.
Ya sanki diyorsunuz ki toplum önünde çizdiğiniz imaja uygun olmayan ilişkiler bunlar. Ya da bu kişi. Ee, O yüzden böyle negatif bir etkiden çıkmak, daha çok maneviyata yönelmek, hayvanlara, doğaya bol bol destek olmak, yardım etmek. Geçmişte siz böyle bir şey yaptıysanız bunun karmasını yaşıyor olabilirsiniz. Kendinize objektif yaklaşın. Yapmadıysanız da burada gördüğüm bir negatif etki gözükmekte. İptal yine negatif kötü şeylere. Ama olabildiğince de kendinizi yine böyle hani o şeytanın gel gel demesinden korumaya çalıştığınız etkilerde gözüktü olasılıklar doğrultusunda. Bazılarınızın ruhsal rahatsızlıkları, psikolojik rahatsızlıkları olabilir ve görmezden geliyor olabilirsiniz bunu gördüğüm. Yani belki bayağı ciddi tedavi olmanız gerekiyor olabilir. Çünkü sıkıntılı kartlar çıktı yani ve yan yana çıktı. Yani burada şeytan aslan adamın gölgesi, Azize'nin gölgesi ve burada yine aslan adamı karta çıktı. Yani e, ya çok egosal yaklaşıyorsunuz ya da böyle evet hisleriniz kuvvetli olabilir ama bazılarınız hisleriniz kuvvetli diye ego yapıp o hislerinizi köreltiyor olabilirsiniz. İlişkilerde de o yüzden yani doğruyla yanlışı ayırt edememe durumuna kendinizi sokuyor olabilirsiniz. Hani her şeyi geçtim, ekstra bu durumda söz konusu olabilir olasılıklar doğrultusunda. Yine negatif kötü şeylere iptal diyelim. Yani yeni kişi istiyor musunuz, istemiyor musunuz anlayamıyor olabilirsiniz. Bir de burada ben şunu da hissettim. Zor çıktı enerjiniz yani. E, Yani şimdi bu sizi şimdi korkutmasın tabii ama böyle musallat gibi durumlar da böyle size. Belki çok ilgi alaka görüyorsunuz. Çok böyle hani tekliflerle karşılaşıyorsunuz. Bir yerde tıkanıyor gibi düşünüyorsanız burada maneviyata sarılın. Böyle musallat gibi bir şeyden kurtulmanız gerekiyor olabilir. Kurtulabilecek potansiyelde de gözüküyorsunuz. Bol bol yardım etmek, hayvanlara, doğaya destek olmak, maneviyata sarılmak inancınız doğrultusunda size iyi gelebilir. Yani böyle durumunuz söz konusuysa maneviyata sarılın. Allah uzak tutsun. Şöyle yapacağım bunu. Evet şimdi e, eril diyorum yine. Ezeyen çoğunluk kadın olduğu için aklınızdaki kişilerin sizinle ilgili düşüncelerine baktığımızda Güneş değnek dörtlüsü Azize yine. Yani burada siz çok çekici, çok ulaşılması zor ama böyle belki her erkeğin isteyebileceği türden hayallerini süsleyen bir kadınsınız. Özellik olarak çok tam ve bütün gördüğünü görüyorum sizi. Sizinle yine çok mutlu olması. Bakın gülen yüz teması görüyorum. Yani sanki hareketsiz, renksiz ve monoton hayatına renk katan birisiniz ve bu kişi sizin için ya yeni birisi ya da yeniden başlamak isteyen bir enerjide burada gördüm. Çünkü yenilik teması çok yoğun olarak gözüküyor sizinle bağlantısında gördüğüm. Yani şöyle geçmişten tanıyorsunuzdur evet ama ilişki başlama ya da ilişki yaşama noktası yenilik enerjisinde gözüktü. Daha çok bu kişiye göre siz yani. Burada ben sizin ya böyle kendisini göstermek, buluşmak, görüşmek, daha çok vakit geçirmek, bunları düşündüğünü görüyorum kendisinin. Ve bu böyle birlikte vakit geçirdikçe de sizi daha yakından tanımak, kendisini daha böyle kademe kademe sanki sizinle yakınlık kurmak, sizinle bağlantısını stabil hale getirmek, sizi daha yakından tanımak, aynı zamanda sizin de onu daha yakından tanıyabileceğiniz, güvenebileceğiniz taraflarını size göstermesi. Yani böyle biraz daha samimi olmak istediğini görüyorum, yakın olmak istediğini görüyorum.
düşüncelerinde. Çünkü gizemli bir kadınsınız. Çok çekici bir kadınsınız ve birliktelik yaşamak istediği, ilişki yaşamak istediği bir kadınsınız düşüncesinde. O yüzden de hadi bu başlangıcı yapalım hadi. Hani ya dünden razı sanki bu kişi. Çok mutluluk enerjisi hissediyorum. Yani sizi düşündükçe, gördükçe, belki yanınızda oldukça mutlu hisseden birisi. Düşüncelerinde de o yüzden güzel başlangıçlar yapmak, sizinle böyle güzel bir ilişki yaşamak gözüküyor ama şunu söyleyeyim. Bu kişi eğer evliyse burada şu olabilir. Belki size bir yerde ev tutmak, gizli kadın konumuna koymak ve hani bunun onu mutlu etmesi. Diğer olasılık da bu. Yine negatif kötü şeyleri iptal diyelim. Sizin onunla ilgili, bakın 2 kez güneş kartı çıktı başka desteler. Burada sizin onunla ilgili düşüncelerinize baktığımda sizin için çabalayabilecek, emek verebilecek birisi olarak görüyor olabilirsiniz. Çalışkan birisi olarak size tutkusunun da farkında olduğunuzu görüyorum kartlarda. Ya böyle hani her şeyin farkındasınız aslında. Onun size olan istekliliği ve tutkusuyla ilgili bunu görüyorum. İş, kariyer, eğitim, para bağlantılı bir süreç olabilir. Sizi ben birazcık daha görüyorum. Sanki burada bak mesela buradaki o yüz ifadesi çok gözüme çarptı. Sanki hani yan yan bakmak gibi. Hani nasıl? Hani biliyorsunuz ama bilmezden geliyorsunuz gibi. Hani evet sıcak davranıyor, samimi davranıyor olabilirsiniz. Ama hani burada bırakıyorsunuz sanki aranızdaki ilişkiyi. Düşüncenizde yani o tutkuya kapılma noktasında çok uçlara gitmek istemediğinizi görüyorum. Ama hani içinizdeki çocuk da bu kişinin yanında mutlu oluyor mu? Oluyor diye düşünüyorsunuz. Hani ve böyle hani enerjinize iyi geldiğini düşünüyor olabilirsiniz. Bir de iş, kariyer konusunda, çalışma hayatı konusunda belki size yeni kapılar açabilecek birisi gibi de düşünüyor olabilirsiniz bu kişi aynı zamanda. Yani bir taraftan belki iş, kariyer konusunda, iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konularda sizin için çalışabileceği, sizin için böyle hani destek verebileceği konuları da düşündükçe mutlu da oluyor olabilirsiniz gördüğüm. Ya da hali hazırda zaten bunu yapıyorsa bu da sizi mutlu ediyor olabilir şeklinde gözüktü. Ya da işle ilgili bir şey istemem, bir şeyi onunla paylaşmam. Hani zaten o sizin için yapar düşüncesi olabilir. Burada gördüğüm sizde yani mutlu ettiğini biliyorsunuz ama var sizde gördüğüm. Yani şu an dediğim gibi her şeyin farkındasınız ilgisinin, alakasının. Ama hani mesafe, şöyle söyleyeyim, duygusal mesafe koyuyorsunuz ama davranışsal olarak gibisiniz sanki. Ben herkese sıcağım zaten. Hani ben herkese sıcak davranıyorum zaten gibi bir moddasınız. Ya da ben sadece görevimi yapıyorum gibi bir moddasınız. Ama sizin de bir tık tutkunuzun olduğunu, bir tarafınızın ona çekildiğini de söylüyor kartlar. Özellikle böyle hani böyle yepyeni bir başlangıç yapmak da istiyor olabilirsiniz belki. Hem iş konusunda hem ilişki konusunda bu kişiyle burada gördüğüm. Onun sizinle ilgili duygularına baktığımda dediğim gibi üçlü ilişki söz konusu değilse zaten burada sizinle evlenmek isteyen birisi var. Tılsım asıyla da geldi ve bu yani hani lafta bir şey değil burada gördüğüm. Hani burada diyor ki ben hayatımın kadınını buldum. Bu desteği öylesine seçtiğinizde acaba önünüzdeki süreçte hayatınıza girebilecek kişi mi? Ya da hali hazırda hayatınızda birisi net tuttuğunuz mu bilmiyorum. Belki bazılarınız öylesine dinliyorsanız belki girecek böyle birisi bilmiyorum. Nedense bunu da söyleyesim geldi. Vardır sebebi. Çünkü yenilik teması görüyorum. Yeni ve sağlam başlangıç evliliğe gidebilecek. Burada diyor ki sen benim hayallerimin kadınısın. Benim ayaklarımı yerden kesiyorsun ama bir o kadar da ayaklarımı yere sağlam bastırıyorsun. Yani şöyle duygusal olarak evet uçuyor, hayaller kuruyor diyor, çocuklarımız olur, şöyle böyle. Ama bir taraftan da diyor ki benim de bunun için sorumluluk almam lazım. Böyle bir kadını etkilemek için maddiyatla da parası. Yani ev almak mı, üzerine ev yapmak mı, araba almak mı, sizi güvende hissettirebilecek bir iş teklifiyle gelmek mi?
burada gibi böyle sağlam, özellikle maddi konularda böyle size hediye gibi gelebilecek, sanki evet deyin diye ona sağlam maddi fırsatlarla da kapınızı çalmak istediğini görüyorum. Çünkü siz onun için çok değerlisiniz. Burada sizi gerçekten çok seven birisini görüyorum. Ben bu fırsatı kaçırmamalıyım diyor. Ama bazılarınız için, yani iki olasılık da gözükmekte. Eğer evliyse diyor ki o zaten, o evlilik zaten söz konusu. Orada onun için monotonlaşmış bazı şeyler, sıkılmış, bunalmış. Ve siz onun bu bunaltıcı hayatına böyle yepyeni böyle canlılık katan birisi olarak girmişsiniz. Atıyorum, belki de diyor ki sana da ev tutarım. Sana da işte şu lüks arabayı alırım, şu lüks evi tutarım. Doğrudur, yanlıştır. Ben zaten ara ara kendi düşüncelerimi söylüyorum. Burada sadece kart yorumluyorum. Kendinize göre düşünün kim için tuttuysanız. Ama hani ilk olasılık daha çok hissettiğim, ama bu olasılık da söz konusu buradaki kombinasyonlarda. Evliyse de hani size de hani belki atıyorum ne bileyim işte ev tutarız, istediğin olur, sen döşersin, atıyorum sana kartımı veririm, iş, belki çok istediğiniz bir iş, belki para düzenli, hani yeter ki evet de dediği durumlar söz konusu. Ama evli değilse burada yine belki uzun süredir kendisini birisine açmıyorken hayatına canlılık gelen, çok nadide, farklı ve el üzerinde tutulması gereken bir kadınsınız. Sizi hem çok sevdiğini hem de size çok değer verdiğini söylüyor. Sanki siz burada hayır diyorsunuz ya da çok görmezden geliyorsunuz gibi, ona göre de burada gördüğüm. Yani o değeri, o sevgiyi sanki size dünden razı sunmak istiyor ama siz sanki görmezden geliyorsunuz. Hani sizden çok emin olamıyor gibi görüyorum kartlarda. Bu da onu zaman zaman mutsuz ediyor olabilir ama yine de geri tutmuyor. Yani şöyle, hala hayaller kurmaya, hala sizi sevmeye, sizi çok böyle hani el üzerinde tutmaya, duygu dünyasında, hani benim için tek o kadın demeye, yani aşık oldum falan diyor olabilir burada gördüğüm. Devam etme enerjisinde gözüktü olasılıklar doğrultusunda. Evlilik teklif edebilir. Bunu çok istiyor olabilir. Yani maddi olarak da özellikle hani o hayallerindeki yuvayı kurabileceği kadın olarak gördüğü için sizi, maddi olarak da özellikle böyle her şeyi sanki size sunmak istiyor uzun vadede burada gördüğüm. Çünkü el üzerinde tutmak istiyor ve bu onu daha da mutlu eden bir şey. Ama siz yeter ki evet deyin. O modda bu kişinin duygu dünyası. Çok istediğini görüyorum sizi. Çok sevdiğini, tamamlanmayı, evlenmeyi, yuva kurmayı, birlikte uyuyup birlikte uyanmayı, belki çocuk yapmayı, bunları çok istedi ve bu güvenceyi, yani sen yeter ki evet de, hani temizlikmiş, ne bileyim oymuş, buymuş, maddiyatmış, hiçbirini düşünme, ben seni yaşatırım diyor bu kişi. Ben burada bunu görüyorum bu kişinin duygu dünyasında. Çünkü çok seviyor. Varlıklı birisi olabilir. O temada da gözüküyor. Zaten güncel enerjisinde de bir kupa 9 enerjisi de gözüküyor. Sizin duygularınıza baktığımda da kupa altılısı, kılıç prensi, kupa 9'u, dediğim gibi bir tarafınız bu kişinin ilgisi alakasıyla çok mutlu oluyor. Ama bir tarafınız geçmişinizde olabilir. Gördüğüm, yani geçmiş mi, yoksa bu kişiyle belki çok mutlu ve hayallerinize kavuşabileceğiniz yeni bir sayfa açmak mı? Duygu dünyanızda bununla ilgili böyle bir karar verme aşamasında gibi gözüküyorsunuz. Eğer bu kişi evliyse, bu kişinin evli olması ve geçmiş ilişkisi, belki çocuklarının vesaire olması sizi bu kişiye karşı mesafeli olmaya itiyor olabilir gördüğüm. Belki isteseniz de hani mesafeli olmalıyım, doğru değil gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ya da sadece iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı bir bağlantı olarak, atıyorum iş arkadaşı, işte okul arkadaşı, neyse, hani o olarak kalmalı gibi bakıyor olabilirsiniz ama hani çok da hoşlandığınız o ilgiden, alakadan söylüyor kartlar. Bir tarafınız belki geçmişiniz ve bu kişi arasında kalıyor olabilir. Evli ise de bu kişinin geçmişi ve hani belki sizi çok mutlu etse de
Belki diyorsunuz ki sonuçta, ha bir de şunu da söyleyeyim. Bazılarınız için bu kişi sizin böyle uzaktan bir akrabanız falan olabilir. Bu nedenle de mesafeli yaklaşıyor olabilirsiniz gördüğüm. Yani isteseniz de çünkü hayallerinize, yani ben açık konuşacağım. Burada ben bu kişiyi çok istiyor musunuz gibi değil de bu kişinin size açabileceği kapılar sizi çok mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor gibi görüyorum. Açık konuşayım yani. O yüzden de böyle biraz daha mesafeli olmaya çalıştığınız, böyle bir gözlemlediğiniz etkilerle gözüktünüz. Ya zaten ne zaman istesem hani orada diyorsunuz sanki. Hani şimdilik bu aşamada kalsın. Bakalım dediğiniz ve hani bu aşamadan da mutlu olduğunuz bir enerjide gözüktünüz. Hani şu anki durumdan. Şimdi bu kişinin bu kadar istekliliğe, sevgiye rağmen olası gelecek enerjisi tuhaf çıktı. Olası gelecek enerjisine baktığımda değnek konusu kupa sekizlisi ve değnek ikilisi, yani aranıza ertelemeler, engeller, uzaklaşmalar, belki bir fiziksel mesafe gibi durumlar girebilir. Bu kişi daha çok belki işine, yoğunluğuna odaklanabilir. Belki zorunlu bir seyahate, bir uzaklaşma durumu içerisine girmek durumunda kalabilir. Yani aranıza bazı ertelemelerin, bazı iletişimsizliklerin ve mesafelerin girebileceğini söylüyor. Ama buna rağmen yani şöyle sanki bazen ertelese de, bazen böyle bir yerlere gitmek durumunda kalsa da yine de gözü üzerinizde olabilir. Yani stalklayabilir. Yine bakın bir seyahat enerjisi gözüküyor ama iletişim, yani bir süre sessiz kalabilir. Bir yerlere gitmek, bazı şeylerle uğraşmak, yoğunluk, hani bunlardan dolayı. Ama belki bir ertelemenin ardından yine tutkusal özellikle bir adımı, bir iletişimi olabilir. Belki bir seyahatten bahsedebilir şeklinde gözüktü gördüğüm. Sizin onunla ilgili olası gelecek enerjinize baktığımda o adım atmadığı sürece sizin ona adım atabileceğiniz enerjileri görmüyorum. Sadece böyle kenara çekilip izleyebilirsiniz. Belki bazen stalklayabilirsiniz, merak edebilirsiniz gördüğüm. Burada da ben değnek prensini ondan size gelebilecek adım olarak görüyorum. Hani ondan adım geldiği zaman burada işte yine kendi öz sevgi, öz saygı, özgüven enerjinizle imparatoriçe ve azize kartlarıyla hani nasıl diyeyim? Hani böyle lönk diye o adımı atlamamak, hani ağırdan almak, sizi ne mutlu eder, akışta kalmak. Hani bu enerjide olabilirsiniz. Daha çok kendi mutluluğunuz odaklı. Bir haber aldığınızda ondan da. Hani güzel, mutlu, değer görüyor hissedebilirsiniz. Bunu görüyorum. Üçlü ilişki içinde şunu söyleyeyim. Yine burada erteleme olabilir. Bir yerlere seyahat, uzaklaşma. Ama daha sonra belki tutkusal özellikle bir iletişime, bir haber verme gibi bir durumu olabilir. Belki size eşiyle ilgili bir şey söyleyebilir. Sizin enerjinize baktığımda da siz de hani burada eğer ikinci kadın konumundaysanız gördüğüm bu ikinci olasılık beni çok rahatsız etti de. Çünkü biraz uzaktan akraba teması da görüyorum. Yani özellikle kadınların bu erkek, yani ikinci olasılıkta hissettiğim şu: bu erkek bu ikinci kadının uzaktan akrabası, bu erkek gözükür de evli ve bu ikinci kadın belki bu erkeğin eşiyle de, yani abiyane tabirle karısıyla da görüşüyor ediyor belki. Abla, abi, yenge, o bu diye. Ondan sonra ama hani bu kişiyle ilgili bir haber geldiğinde de belki yan yana olacaklar. Ama işte görmedim, bilmedim, duymadımı oynayacak belki diyor kartlar. Kadın taraf. Hani bu erilden bir haber gelebilir ya da burada belki eşi bir şeyler söyleyebilir bu eril enerjiyle ilgili. Üçüncü kadın konumundaysanız. Ama o sırada belki siz sessiz kalabilirsiniz. Hani
Bir şeyler açığa çıkmasın diye. Burada ben ne söyleyecektim biliyor musunuz şurada? Ay çok ama bunu işte akış boşa söyle. Bu ikinci olasılık. Bir O'la başlayan bir küfür gibi bir kelime var ya. O-R-O. Burada O-R-O sendromlu kişiler diyecektim. Geri sarın. Hatta dedim ya hani söylemeyeyim bu videoda söyleyemem diye. Boşuna söyletmemiş akış. Şimdi ben yorum yaptıkça, akışta ilerledikçe görüyorum. Yani bazı şeyleri söylettiriyor ki diyor ki bak bu O-R-O sendromlu kişiler de dinliyor. Kendi kuzeninin, ondan sonra ne bileyim osunun busunun, kocasına karısına göz diken namussuzlar da dinlediği için işte diğer olasılık bunu söylettirecekti. Ben yine olabildiğince söylememeye çalışmıştım ama burada tekrar mesela onu görüyorum. Ne gibi biliyor musunuz? Ay işte şu abla, bu abla bilmem ne deyip arka planda bu erkekle birliktelik yaşayıp bu kadından da bu erkekle ilgili bilgi alıp ama sessiz böyle bekar havalarında takılması üçüncü kadının. Bir de çocuklarından falan da bu üçüncü kadın korkuyor olabilir bu kişinin. Daha çok yengeç, akrep, balık etkili bir kadın olabilir. Özellikle üçlü ilişki kombinasyonu size uyuyorsa. Bu üçüncü kadın daha çok yengeç, akrep, balık etkili. Zaten bu su grubunun bu üçüncü kadın olma gölgesinde bir şifalandırması gerek. Bir de terazi etkilileri. Ama yeni birisi ise zaten ilk olasılıkta söyledim. Yani burada iki olasılıkta söz konusu. Akış daha sert, daha böyle hani haldır huldur şu an yorum yaptırmaya çalışıyor bana. Ben yine böyle terbiyemi korumaya çalışıyorum. Her ne kadar bazı ilişki kombinasyonları namussuzca ve terbiyesizce gözükse de. Beni izlemeyin, bu enerjilerinizde çıkmasın ya, bu tarz kafada olanlar varsa. Ne bileyim akrabasıyla falan evli, ondan sonra abi abla diye takılıp akrabasının kocasına, karısına göz dikenler varsa beni dinlemeyin ya. Yani rahatsız olacaksınız zaten büyük ihtimal. Yani büyük ihtimal kendinizi toplayın diye dinlettiriyor, karşınıza çıkarıyor akış. Ama burada ben şu kombinasyonda zaten onu çok söyleyesim geldi. O-R-O sendromu diye. Mesela bu üçüncü kadının soyunda sopundaki kadınların çoğunun ilişkisi öyle olabilir. Ama diğer olasılık yani daha böyle üçlü ilişki falan yok, evli değil diyorsanız da zaten o çok daha sağlıklı bir akışla, çok daha güzel bir akışla gözüktü. Onu da söyledim. Yani bir uzaklaşma, bir erteleme olsa da sonradan yine tutkusal, böyle ilgi alakası canlı şekilde iletişime geçebilir şeklinde gözüktü. Siz de burada kendiniz hani sevildiğinizi ve değer gördüğünüzü bilen şekilde hani ondan gelecek habere göre hani akışta kalabilirsiniz. Kendi mutluluğunuz odaklı. Bakın yine deste altında değnek sekizlisi çıktı. Bazılarınız üçüncü bir kadından da sosyal medyadan falan sürpriz gibi gözüken şekilde bu kişiyle ilgili yine bazı haberlerle karşılaşabilir şeklinde de gözüktü ekstra çektiğim ek kartlarla. Evet. Pisliğe pislik desen de yine ya Rabbi şükür der. Yani yüzsüz çünkü. O yüzden hiç böyle yorum yapmak için bile enerji harcamak istemiyorum.
Bu derecedeki hani kişiler için. Şimdi aklınızdaki kişiye sizinle ilgili tavsiye. Yani ya ondan ya da bir kadın aracılığıyla haber gelebilir burada size genel anlamda. Diğer türlü olasılık için de çok böyle artık yorum yapmak istemediğimi zaten söyledim. Şimdi bu kişiye sizinle ilgili kartların tavsiyesi ne? Zaten dedim, seven birisi ve ciddi düşünen birisi. Tutkusu. Seni asla bırakmayacağım diyor, zaten demiştim. Bu arada bu yargı değil. Bazı ahlaksızlıkları, namussuzlukları da ama yargılamayın diye normalleştirmeye çalışmayın. Tam bazı şeylere olabildiğince objektif yaklaşmaya çalışıyoruz, o ayrı bir şey. Ama akraba ve kan bağı noktasında sürekli evine girip çıktığın kişiye yaptığın bu şey burada gözüken, gördüğüm. O namussuzluktur. Yani akış bile direkt olarak o ile başlayan kelimeyi böyle hani söyle dedi yani. Sebebi de belli. Bazı kişiler onu duymayı hak ediyor dedi çünkü yani. Ama onu duysa bile yani ben o ikinci olasılığa uyumlanacak kişilerin hani çok da hani utanıp kızarıp bozaracağını zannetmiyorum. Gizli gizli perde arkasından yine çevireceği işi çevirme modunda gizli kaldığını zannederek. Aslında belki zaten herkes biliyor buradaki güncel enerjisinde yaşadığı ilişkileri. İki olasılık var bakın. Her olasılık için değil bu. İlk söylediğim olasılık için değil. Üçlü ilişki, ama o üçlü ilişki de özellikle bahsettiğim, tekrar söylemeyeceğim, kısım için. Yani özellikle böyle bir söyledim yani kan bağı gibi gözüken durumlarla ilgili özellikle söylüyorum bunu. Yine negatif kötü şeyleri iptal diyelim. Allah korusun, Allah uzak tutsun. Şimdi aklınızdaki kişiye kartların tavsiyesi sizinle ilgili bir karar vermesi gerektiği, yani istiyorsan git al, ona göre hayatında sağlam, stabil şekilde bir ilişki kur, güvenini kazan, maddi, manevi, duygusal her türlü güvenilir bir ilişki sürdür diyor. Bu kişiyle ilgili mesaj da tutku. Tutku enerjisini ilişkinde yükseltmenin tam zamanı. Rutinden çık, değişime cesaret et. O seni istiyor, sen de onu. Cinselliğinle onu büyüle, yılan tütsüsü yak, kırmızı giy, kırmızı ruj sür. Tabii bu erkek tarafsa, gerçi ikinci olasılık için neyse, tatlı dilli ol, şikayet etme, iltifat et, ne olursa kabule geç, onu güldür. Yani burada aslında özetle şunu söylüyor. Tutkusu söz konusu size karşı, duygusu da ama. Şimdi burada iki kez bakın farklı desteler, sizle de mahkeme çıkmış. Şimdi burada dediğim gibi bakın, yine bir tılsım onlusu kartı var. Ya bu kişi evli, o yüzden burada kartlar size de şunu söylüyor. Alttan alta kakara kikiri böyle flörtleşmeyi bırak ve biraz daha üst boyut, daha kaliteli bir enerjiye geç. Özellikle bu kişinin zaten stabil bir ilişkisi varsa ve sen buna rağmen işte sosyal medyadan göndermeli paylaşım yapmak, göndermeli müzikler paylaşmak, ne bileyim bir şeyine böyle mesaj atmak gibi. Yani flörtleşiyorsan falan, ilişkisi olduğunu bilmene rağmen birazcık seni uyarıyor burada sistem diyor. Ama böyle bir durum söz konusu değilse de burada kartlar size diyor ki, belki ilk olasılıkta söylediğim gibi, belki uzun süredir hayatınıza girmek isteyen var ama belki siz böyle bir istiyorsunuz, bir istemiyorsunuz gibi. Burada diyor ki kartlar, bu kişi
Hani hayatında birisi vesaire yoksa güvenebileceğin, ciddi ilişki yaşayabileceğin birisi. Evet. O yüzden daha böyle hani gerçekten karar verip ona göre net ilerleyebilirsin. Yani iki tarafında birbirine mahkeme iki tarafta da çıktı. Net olması gerektiğini söylüyor. Özellikle hani ilişkinin adını koyma ve o doğrultuda ilerlemeyle ilgili. Burada sizinle ilgili mesajda eski sevgilin arayabilir. Geçmişin kapını çalmaya hazırlanıyor. Eskiyle bağın henüz kopmadı. O seni düşünüyor, seni aramak istiyor. Yarım kalan aşk enerjilerini şimdi kucakla. Olumlama, geçmişin vereceği mesajı sevgiyle kabul ediyorum. Burada demiştim ya, bir kısmınız geçmiş, bir kısmınız belki yeni sayfa açma arasında gidip geliyor olabilir diye. Burada eski sevgilin de arayabilir mesajı çıktı zaten direkt. Özellikle ilk olasılık içinde. Diğer olasılık için zaten kim bilir kaç tane eski yani. Beni burada bu arada bu konuşturmayı akraba gibi gözükmesi. Bazı şeyin o bahsettiğim diğer olasılıkta, o daha düşük enerjili olasılıktaki. Çünkü böyle diğer olasılıkta şey var, böyle evine girip çıkıyor, kadınla oturuyor, kalkıyor, kahve içiyor, çay içiyor. O tarz şeyler gözüküyor. Ama arka planda kadın eşiyle başka şeyler yaşıyor. İptal yine. Ama bu olasılık dışında ilk olasılıkta o çok daha güzel, çok daha sağlıklı gözüktü. Maşallah maşallah diyelim. Burada siz de belki ilk olasılık için özellikle eski mi yeni mi buna karar vermelisin diyor. Ama özellikle evlilik ve ciddi ilişki yaşayabileceğin, gelecek gördüğün maddi manevi seni mutlu eden aynı zamanda taraf senin için sağlıklı karar. Hani nasıl karar vereceğinizi düşünüyorsanız da ilk olasılık için. Eril dişile ne söylemek ister? Seni asla bırakmayacağım. Ben senin bende gördüğün ve sevdiğin insanı kendimde açığa çıkarmak istiyorum. Ancak hayattan korkuyorum diyor. Dişil erile ne söylemek ister? Erime. Nihayet aramızdaki bütün buzlar eridi, yerini sadece canlılık ve yaşamın kendisi aldı. Yani dediğim gibi dişil de istekli gözüküyor zaten ama böyle mesafeli olduğu tarafları da söz konusu gibi. Bazılarınız için bu yeni kişi değilse de, geçmişten birisi ise de yeni bir enerjiyle yenilik yaparak karşınıza çıkmak da istiyor olabilir. Ama ben daha çok gözüken enerjileri zaten söyledim. Olasılıklar doğrultusunda. Özellikle ilk olasılık için yani erilde de bunun çıkması çok güzel. Çok hani güzel akışla çıktı. Sadece ikinizin olduğu hani tekli ilişki doğrultusunda çok güzel, çok sağlıklı çıktı enerjiler. Evet, maşallah maşallah diyelim o olasılık için. İkinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.